Gaudi'nin şehri, Katalonya'nın başkenti Barcelona'ya hoş geldik. Gotik mahallenin hemen ortasında Barcelona Katedrali'ndeyiz. Barcelona Katedrali yapımına çok önce başlanmış, 1290'lı yıllarda başlanmış bir katedral. Ama yapımı yaklaşık 600 yıl sürmüş. Yani biteli çok da olmamış. Gotik öğeler çok fazla var katedralde. Bir de dikkat çekici diğer unsur tabii ortada bulunan bahçesi. Endülüs bahçesi tarzında inşa edilmiş. Oldukça güzel havuzlar ve palmiyeler var bu bahçede. Buranın hikayesine gelecek olursak, burası Aziz Elaila'ya adanmış bir katedral. Kimdir kendisi? Vakti zamanında Barcelona'da yaşayan dindar bir kadındır. Romalılar buraya geldikleri zaman ona çok baskı yapıyorlar. Dinden vazgeçmesi için, ancak o direniyor. En son Romalılar işkence yapmaya başlıyorlar. Onu çırılçıplak soyarak sokaklarda dolaştırmaya başlıyorlar. İddia odur ki çok güzel bir hava olmasına rağmen bir anda o çıplak dolaşırken kar yağmaya başlar. Ve karlar Aziz Elaila'nın vücudunu kaplarlar, vücudunu örterler. Bunun üzerine Romalılar daha da sinirleniyorlar. İçi bıçaklarla dolu olan bir tane fıçının içine yerleştiriyorlar Aziz'i ve bu şekilde onu öldürüyorlar. Aziz'in mezarı hala da buranın aşağısında ve bu katedral de ona adanmış durumda. Barcelona Katedrali'nin hemen yakınında bir tane ara sokak var. Böyle çıkmaz sokak gibi duruyor ama çıkıyor. Çok da güzel bir avluya çıkıyor. Özellikle sıcak günlerde gelip burada ağaçların altında dinlenebilirsiniz. Ufak da bir havuz var. Neresi burası? Saint Philippe Neri Meydanı ve Saint Philippe Neri Kilisesi. Avlu güzel dedim ama hikayesi o kadar güzel değil. İspanya İç Savaşı döneminde burada bir yetimhane varmış. Yetimhanedeki çocuklar kilisede yetimhane açmışlar. Çocuklar burada oyun oynuyorlarken ne yazık ki Franco'nun birlikleri burayı bombalıyorlar. Burada 30 tane çocuk meydanda hayatını kaybediyor. Bombalamadan hemen sonra halk tabi buraya koşuyor. Enkaz çalışmaları yapıp kalan çocukları kurtarabilmek için. Ancak ikinci bir bomba daha düşüyor. 12 kişi daha hayatını kaybediyor. O bombaların izlerini arkamdaki duvarlarda da görebiliyorsunuz. Bu kadar güzel bir avlu olmasına rağmen bıraktığı hissiyatı tahmin edebilirsiniz. Bu arada Gotik Mahallesi'nde dolaşırken iki tane unsur var. Birincisi kaybolmanız çok kolay. Çünkü her yer birbirine benziyor. İnanılmaz dar sokaklar. Nerede olduğunuzu anlamanız çok zor. Tabii sokaklar dar diyorum ama balkonlar, binalar müthiş keyifli. Bolca bitki kullanılmış. Aynı zamanda bolca Katalan bayrağı kullanılmış. İnanılmaz güzel görseller var. Barcelona tam bir müzik kenti. Her sokak başında performans yapan bir sanatçıyla, bir müzisyenle denk gelebiliyorsunuz.
Her sokakta bir müzisyen var derken abartmıyorum. Gerçekten her sokakta, her köşe başında bir müzisyen ve etrafında kalabalık bir grup görüyorsunuz muhakkak. Bu arada metro istasyonlarından ya da toplu taşımaya bilinen yerlerde şöyle aletler var. Buralardan Barcelona'da şehir içi ulaşım için kartlar alabiliyorsunuz. Bir sürü seçenek var. Biz şu T-Casual isimli kartı aldık. Bununla 10 defa toplu taşımaya binebiliyorsunuz. Havalimanı dahil. Her binişte de 75 dakikalık bir aktarma var. Metrodan çıktığınız gibi arkanızda La Sagrada Familia'yı göreceksiniz. Ben daha görmedim bu arada. Merve de önden çıktı. Ben şimdi göreceğim. Oha. Kutsal Aile Kilisesi La Sagrada Familia'dayız. Aslında tabii burayı anlatacağım da burayı anlatmadan önce bir kere Gaudi ile buranın ilişkisini, geçmiş yıllarda hayatına etkisini anlatmak istiyorum. Gaudi burayı aldığı zaman çok genç, 31 yaşında alıyor. Normalde burası 1882'de başka bir mimarla başlıyor. Bir yıl sonra mimar anlaşmazlığa düşüyor ve Gaudi'ye geçiyor proje. Geçtikten sonra Gaudi vaktinin ciddi bir kısmını burada harcamaya başlıyor. Ama zaman geçtikçe bu olayın bu denge, yaşam dengesi daha da değişiyor. Gaudi bütün hayatını buraya adamaya başlıyor. En başta başka inşaat almayı bırakıyor Gaudi. Sadece burayla ilgileniyor. Bir süre sonra evini de buraya taşıyor. Daha doğrusu yatağını da buradaki atölyesine taşıyor. Burada yaşamaya başlıyor. Gençken böyle güzel yerlerde yemek yemeyi seven, iyi giyinimli, işte sosyal aktivitelere katılan bir Gaudi varken yaşı ilerledikçe onları da bırakıp bütün vaktini burada harcamaya başlıyor. Buradan çıktığı tek zaman bir noktadan sonra yakınlarda bulunan ibadet için gittiği başka bir kilise oluyor. Bir noktadan sonra artık hayatı derviş hayatına benzemeye başlıyor. Giyimi, kuşamı, saçı, sakalı her şey birbirine karışmıştır Gaudi'nin. Gene bir gün buradan çıkıp ibadet etmek için kiliseye gidiyorken rivayete göre buranın Sagrada Familia'nın son halini görebilmek için geri yürüyorken bir tramvay çarpıyor. Tramvay çarptığı zaman saçı sakalı birbirine karışmış, kötü giyinimli, cebinde para ya da kimlik bulunmayan bir adammış. Bu yüzden tanınmıyor bile. 3 gün boyunca hastanede yatıyor, doğru düzgün kimse ilgilenmiyor. Onun bir evsiz olduğunu düşünüyorlar. Tesadüfen birisi onun Gaudi olduğunu tanıyor. Ama iş işten geçmiştir. Gaudi hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra cenazesine Barcelona'nın yarısının katıldığı söyleniyor. Nereye defnediliyor? Tabii ki buranın altına, kripto bölümüne. Herhalde dünya tarihinde hiçbir insan bir mekana defnedilmeye bu kadar hak etmemiştir. Binanın içinden bahsetmek gerekirse girdiğiniz anda hani böyle bilim kurgu filmlerinde fütüristik binalar, mimariler vardır ya, tıpkı onun gibi hissiyat veriyor size. Gerçekten dünyadaki en ileri mimarlık yapısı. Hakikaten Gaudi bugünün ya da dünün mimarisini değil, gelecekte mimari nasıl olmalı onu inşa etmiş bana soracak olursunuz. Girdiğiniz zaman tabii ki Gaudi bütün eserlerinde olduğu gibi burada da fazlasıyla doğadan ilham almış. Zaten kendisi de diyor ya, ben doğadan ilham alırım. Yan bahçemdeki ağaç benim için bir ilham kaynağıdır. Ve der ki doğada hiçbir zaman düz çizgiler, tek renk ya da köşeli yapılar bulunmaz. Doğa bize çok renkliyi verir, doğa bizi şaşırtır. O yüzden Gaudi de içerideki dizaynını da tamamıyla şaşırtmış. Birincisi tek renklilik yok. Her köşeye baktığınız zaman bambaşka renkler fışkırıyor. Vitray kullanımında ise bambaşka bir noktaya gelmiş. Ben bunların gerçek orijinal olduğuna bile inanmadım. Işıklandırmayla yapıldığını düşündüm. Çünkü içeride tamamıyla bir renk cümbüşü var. Kolonlara gelecek olursanız kolonların her biri birbirinden farklı. Aynı olan hiçbir şey yok içeride. Her şey birbirinden özel olarak tasarlanmış. Kolonlar bir ormanı yansıtıyor. Nasıl anlatsam, bir ağaç gibi düşünün. Dallanıp budaklanıyor ve çatıyı tutuyor. Çatı ise taş yapraklardan oluşmuş.
Binanın içerisinde her yer doğadan simgeleri taşıyor. Mesela kulelere çıkan merdivenlere baktığınız zaman salyangozu andıracaktır. Yapının başka özelliklerinden bahsedecek olursak, bir kere kuleleri çok ihtişamlı. 18 tane kulesi var. İsa Kulesi aralarındaki en yüksek kule, 172,5 metre. Henüz bu arada inşaatı bitmemiş ama bitince o kadar olacak. Hatta bittiği zaman burası dünyadaki en büyük tapınak olacak. 172,5 metrede kalmasının da bir nedeni var. Burada Montjuic Dağı, Barcelona'nın dibindeki bir dağ. Onun yüksekliği yaklaşık 175 metre. Gaudi oraya geçmesini istememiş çünkü orası Tanrı'nın yapımı. İnsan yapımı bir yapı, Tanrı'nın yapımını geçmemeli gözüyle bakmış. Burada binanın 3 tane cephesi var. Birincisi doğum cephesi. Gaudi hayattayken tamamladığı tek cephe doğum cephesi. O neyi anlatıyor aslında? Hem yaşamın doğuşunu hem İsa'nın doğuşunu anlatıyor. Zaten üzerindeki motiflerde de bunu fazlasıyla görüyorsunuz. İkincisi ise tutku cephesi. İsa'nın çarmıha gelişiyle alakalı bir cephe. O 1980'li yıllarda yapımı tamamlanmış bir cephe. Üçüncüsü ise ihtişam cephesi. Tanrı'ya giden yolu anlatıyor ve hala daha yapımı devam ediyor. Bu arada bir detaydan daha bahsedeyim. Tabii ki Gaudi yaşadığı dönemde bu kilisenin kısa sürede bitmeyeceğinin farkındaymış. O yüzden çok detaylı çizimler yapmış. Bu çizimleri miras olarak bırakmış. Bir noktaya kadar o çizimlerle ilerlenmiş. Ancak ne yazık ki İspanya İç Savaşı'nda bu çizimlerin büyük bölümü kayboluyor. O yüzden şu anda yapım hem ondan kalan hatıralarla hem de yeni mimarların Gaudi ne düşünürdü, ne yapardı dedikleri tahminlerle yapılıyor. Uzunluktan bahsettim. Zaten bildiğiniz üzere kilisenin yapımı henüz tamamlanmadı. 2026 yılında Gaudi'nin ölümünün 100. yılında tamamlanacağı iddia ediliyor. İddia ediyorum. Niye? Çünkü bu artık turistik bir iş olmaya başladı. Yani inşaatın sürmesi daha da ilgi çekici oluyor. O yüzden benim tahminim süreç birazcık daha uzayabilir. Bir de Gaudi yaşarken de soruyorlarmış Gaudi'ye, ya bu bina ne zaman bitecek, çok uzamadı mı diye. Onun da cevabı şuymuş, benim müşterimin acelesi yok. Şu bilgiyi de ekleyeyim ben. Kim finanse ediyor bu binayı, kim yapıyor diye soracak olursanız siz yapıyorsunuz, biz yapıyoruz. Bilet alan herkes yapıyor. Şu an buraya vermiş olduğunuz giriş ücretlerinin tamamı inşaatta kullanılıyor. Bu yüzden biz de bilet aldığımız için burada bir tuğla da bizden olmuş diyebiliriz. Kilisedeki her şeyde Gaudi doğadan esinlenmiş. Kapılarda demir dökme yapraklardan yapılmış. Yaprakların arasında da doğada olduğu gibi arılar, böcekler, kertenkeleler dolaşıyor. Aynı şekilde dışarıya çıktığınız zaman, yani doğuş cephesinin detaylarına da bakarsanız hayvanlarla dolu, doğadan motiflerle dolu. Tabii bir yandan da İsa'nın doğuşunu anlatan heykellerle dolu bir cephe göreceksiniz. La Sagrada Familia'dan çıktıktan sonra hemen yürüyerek eski San Pau Hastanesi'ne de gelmenizi öneririm. Eskiden hastaneymiş. Burası artık kültür sanat etkinlikleri için kullanılıyor. 1900'lü yılların başında yapılmış. Yapılmasının hikayesi de şu. Zamanında buranın sahibi bir bankacıymış. Daha doğrusu arsanın sahibi bankacıymış. Demiş ki ben burayı bağışlayacağım ama buraya bir hastane yapılsın. Hastanede son teknolojiyle ve ileri mimarlıkla inşa edilsin. Tabii ileri mimarlık deyince Katalan modern mimarisinin öncülerinden bir tanesi Montaner'le anlaşılıyor. Montaner burada bir takım hastane binaları inşa ediyor. Binaları dedim, burada ilk planda 48 tane bina inşa etmeyi hedeflemiş. Bunların zannediyorum sadece 17 tanesi bitmiş. Bir özelliği, bütün bu binalar birbirleriyle yeraltı tünelleriyle bağlantılı. Yeraltı tüneli olmasının sebebi de hijyen koşulları. Bunu gözeterek Montaner binayı bu şekilde inşa etmiş. Zaten arkamda da görüyorsunuz, gerçekten çok güzel binalar. Şu anda müze olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Ek olarak UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde de yer alıyor burası.
San Pao Hastanesi'nden sonraki istasyonumuz Model Hapishane. Şu an geldiğimiz yer Model Hapishane. Burası yaklaşık 130 yıl önce bir model oluşturması, örnek oluşturması için inşa edilmiş bir hapishane. Tabii hem mahkumlara daha iyi koşullar sunmaya çalışmışlar hem de oldukça korunaklı bir hapishaneymiş. Ama bu iyi koşullar olayı hızlıca rafa kalkmış. Neden diyeceksiniz? 1939'da Franco geliyor ve buraya bir nevi Metris gibi siyasi bir cezaevine çeviriyor. Hatta 1939'da o kadar kalabalık oluyor ki burası. Tek kişilik hücrelerde 15-16 mahkum dolduruluyor. Tabii burası dediğim gibi modellikten uzaklaşıyor. İşkencelere ve infazlara bol bol tanıklık etmeye başlıyor. 1974 yılında zannedersem ismi Puig'ti. Puig isimli bir mahkum garrote yöntemiyle idam ediliyor. Siyasi bir mahkum. Kim tarafından? Diktatörlük tarafından idam ediliyor. Garrote nedir? Bu bir kişinin bir sandalyeye bağlanarak boynuna testere tarzında bir tel bağlanarak boynu sıkılmak suretiyle öldürülmesi. Bu giyotin gibi infaz yöntemlerinin tersine yavaş yavaş, acı çeke çeke öldürülüyor insanlar. Yani işin içinde bir de işkence var. Bu olay bardağa taşıran son damla oluyor. Bu olaydan sonra özellikle diktatörlüğe karşı daha büyük ayaklanmalar çıkıyor ve bir nevi diktatörlüğün sonunu getiriyor. Birazcık da Barcelona'nın geçmişinden bahsedeyim. 13. yüzyılla 15. yüzyıl arasında Barcelona bir liman kenti olduğu için ekonomik anlamda çok gelişiyor. Hatta o dönemde Batı Avrupa'nın en gelişmiş kenti oluyor. Ama sonrasında buradaki halk bir egemenlik mücadelesine giriyor. Neredeyse 300 yıl sürüyor bu. Bu mücadele tabii halkı çok yoruyor. Barcelona birazcık geri kalıyor. Ta ki 17. yüzyılda Borbonlarla başlayan İspanyol egemenliği başlayıncaya kadar. Bu egemenlikle beraber silahlı mücadeleler artık yerini daha barışçıl durumlara bırakıyor. Ama tabii barışçıl durum dediğim Katalanlar kimliklerini tamamıyla kaybetmiyorlar. Hala daha Katalan kimliğini korumak için büyük bir mücadele veriyorlar. Buranın kaderini değiştiren iki şey var. Bir tanesi tekstil. Yaklaşık 150 yıl önce birçok tekstil fabrikası kuruluyor burada ve hala daha tekstil fabrikaları burada devam ediyor. Tekstille beraber şehir zenginleşiyor. Zenginleşen şehir mimariye daha çok önem veriyor ve Katalan mimarisi ön plana çıkıyor. Bu arada Katalan mimarisi Katalanlar için milliyetçi bir unsurdur. Onu da belirteyim. Barcelona'nın kaderini değiştiren ikinci konu 92 yaz olimpiyatları. Yaz olimpiyatları ile beraber şehirde daha önce olmayan plajlar, altyapılar, sanayi bölgelerinin kültürel alanlara dönüşmesi gibi birçok şey Barcelona'ya katkı sağlıyor ve Barcelona bugünkü haline alıyor. Son olarak Katalanlardan da bahsedeyim. Burası Avrupa'nın en özerk bölgesi. Okullarda Katalanca öğretiliyor, resmi dairelerde Katalanca konuşuluyor. Bu ülkedeki her yerde Katalanca birinci dil olduğunu söyleyebilirim. Hala daha bağımsızlık için mücadele veriyorlar. Hatta 2 defa referandum da yaptılar. Ancak ne Avrupa Birliği ne İspanya bu referandumları tanımadı. Son ek biliyorsunuz zaten Barcelona Real Madrid mücadelesi. Barcelona futbol takımında Katalan halkı milli takım olarak görüyor. Ve Real Madrid'de kralın takımına karşı milliyetçi olarak bunu destekliyor. Montjuic tepesinde Poble Espanyol isimli bir açık hava müzesine geldik. Burası 1929 yılındaki buradaki Expo için yapılmış. Konsept nedir? Burada İspanya'nın genelinde İspanyol mimarisini temsil eden tipteki 117 tane bina inşa edilmiş. Bu binalar da bir açık hava müzesini oluşturuyor. Yani bir nevi burada dolaşırken bütün İspanya mimarisini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da İspanya'nın yerel el işleriyle alakalı da ustalar var burada, dükkanları var. Hala aktif bir şekilde çalışıyorlar. Onları da gelip görebiliyorsunuz.
Tabii bir de yaşayan bir yer. Yani kafe ve restoranlar da içinde mevcut. Burada hakikaten bir nevi mini İspanya turu yapabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde binaları da inceleme şansınız var. Buraya gelmişken şansına bir de Bravas Festivali'ne denk geldik. Bu Bravas biliyorsunuz İspanyolların meşhur patates yemeği. Özel soslar falan döküyorlar. Bugün de burada Barcelona'daki en iyi 10 Bravasçının stand kurduğu bir festival var.